Merhaba, Projectuna hoş geldin. Bugün seni Disney Channel'ın efsane ajanı, imkansız diye bir şey yok diyen, her görevde Ron ve Rufus'la dünyayı kurtaran o harika kız, Kim Possible'ın macerasına davet ediyoruz. Düşünsene, gündüz lisede sıradan bir öğrenci, akşamsa Tokyo'dan Alaska'ya, Paris'ten Kanada'ya uzanan en çılgın kötüleri avlayan müthiş bir ajan. Hem de yanında muzlu çıldırmış Ron, maskot faresiz olmaz diyen Rufus ve hacker dahisi Wade'le birlikte. Her bölümde başka bir icat, başka bir tuzak, başka bir kıyamet planı. Bir kahve kap, en havalı ajan moduna geç ve Projectuna abone olmayı unutma. Yorumlarda favori karakterini ya da en sevdiğin icadı paylaşabilirsin. Her zaman olduğu gibi Toony ekibi de sana cevap verecek. Hazırsan bir sorun mu var beni ara diyoruz ve dünyayı kurtarmaya başlıyoruz. Çünkü Kim Possible'da imkansız yok. Projectoon'da nostalji asla bitmez. Hadi başlayalım. Evet, geldik Kim Possible evreninin başlangıcına. Crush bölümü. Tahmin et bakalım, bu bölümde neler var? Kim'in Josh Mankey'e duyduğu o efsanevi platonik aşk daha tam başlarken Wade'den Tokyo'dan gelen acil bir yardım çağrısı düşüyor. Hem de Kim'in sitesine gelen bir başvuru üzerinden. Tabii ki Dr. Draken işi karıştırıyor. Bir fabrikayı ele geçirmiş. Kahraman ekibimiz hiç vakit kaybetmeden olay yerine dalıyor. Kim hemen Dan'e Kim Communicator'ı verip ona dikkat dağıtıcı adam görevini yüklüyor. Her şey yolunda gibi başlıyor. Kim rehin alınan işçileri bir bir kurtarıyor. Ama Ron yakalanınca tüm planlar alt üst oluyor. Draken ve Shigo fabrikadaki makineleri de çalıp kaçıyorlar. Ertesi sabah Kim'in babası gazeteden kızının kahramanlığını okuyor ve aferin diyerek onu gururlandırıyor. Ama Kim hala tam anlamıyla mutlu değil. Çünkü burada iki şey öğreniyoruz. 1. Kim'in ailesi gerçekten destekleyici. Çok tatlılar. İkincisi, Kim'in gizli kimliği yok. Yani her şey açıkta. Bu bir süper kahraman için karmaşanın ta kendisi. Tüm aile mutfakta toplanıyor. Annesi ona Josh'u dansa davet etmesi için tatlı tavsiyeler veriyor. Jim ve Tim, yani Kim'in yaramaz ikiz kardeşleri, ortamı biraz karıştırmadan duramıyorlar tabii. Okulda Kim tam Josh'u davet etmeye hazırlanırken, lisenin baş belası Bonnie, özgüvenini yerle bir ediyor. Kim, belki antrenmandan sonra denerim diyor. Ama o da pek iyi gitmiyor. Hatta Josh'un üzerinde çalıştığı afişi bile yırtıyor yanlışlıkla. Tam bu sırada Wade, Draken'in yeni bir gizli sığınağını buluyor. Ve Kim tekrar göreve çağrılıyor. Sevimli çıplak köstebek Rufus ise güvenlik sistemini yanlışlıkla tetikliyor. Olaylar sarpa sarıyor. Ve Kim'le ekibi Draken'in dev robotuyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Draken'in hedefi mi? Tabii ki dünya egemenliği. Kim az daha yok oluyordu ki Wade robotun kontrolünü ele geçiriyor ve günü kurtarıyor. Shigo'nun ani saldırısıyla ortam yine karışıyor ama robot bozulunca kötüler havlu atmak zorunda kalıyor. Dünya kurtuldu. Herkes derin bir nefes alıyor. Kim sonunda cesaretini toplayıp Josh'u dansa davet ediyor ve cevap evet. Evet, şimdi sırada Ron'un bambaşka bir macerası var. Bölüm, Ron'un yeni bir saç kesimi yaptırmasıyla başlıyor. Sonra kafasında inatçı bir saç teli çıkıyor ve bir anda Fransa'daki Kim'in stilist arkadaşına gidip saç yölesi almak istiyorlar. Düşünsene saç için Paris'e uçmak. Ama Ron bu. Şaşırmıyoruz. Stilist. Yahu madem geldiniz, sadece saç yölesiyle olmaz, yeni bir tarz da deneyin diyor. Tam yeni kıyafet bakmaya başlıyorlar ki tüm Avrupa bir anda karanlığa gömülüyor. O sırada uzakta ışıkları hala yanan gizemli bir ada buluyorlar. Orada Senior ve oğlu Junior'la tanışıyorlar. Adamlar öyle zengin ki evleri bile elektrik şebekesini sömürüyor. Junior Ron'a saç kesimin harika ama kıyafetlerinle hiç uyumlu değil deyip moda dersi vermeye kalkıyor. Bu arada Ron'un söylediklerinden feyz alan Senior, biz de süper kötü olalım deyip anında kötü tarafa geçiyor. Birkaç gün sonra Ron'un yeni tarzı ona öyle bir havaya sokuyor ki adeta başka bir insana dönüşüyor. Bildiğin ukala oluyor. Rufus'u bile ekarte ediyor. Sen de kimsin çıplak fare der gibi davranıyor. Neyse ki Wade Kim'e Avrupa'da yine elektriklerin gittiğini bildiriyor. Tabii ki olayın arkasında Senior var. Ron ve Junior dövüş sırasında saçları ve tarakları için birbirlerine giriyorlar, patlamak üzere olan füzeleri ise son anda fark ediyorlar. Ron o havalı tarağını bir kenara bırakıp asıl önemli olana, yani dünyayı kurtarmaya odaklanıyor. Sonuçta aynadaki saçtan çok gerçek hayattaki dostlar ve kahramanlıklar önemli.
Seniorlar kaçarak kurtuluyor ama Ron eve döndüğünde eski saçına kavuşmanın verdiği huzurla hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ve tabii bu arada bazı kızlar hala Ron'a ayar vermeye devam ediyor. Ama o da artık bu coolluğa takılmıyor. Bu bölüm şimdiye kadar gördüğüm en garip sezon finallerinden biri olabilir. Düşünsene, Kim Possible ve Ron bir timsahla girdikleri ufak bir kapışmada Kim'in en sevdiği kot pantolonunu kaybediyor. Maalesef pantolonlar artık rahmetli. Smarty Mart'a gidiyorlar. Ama Kim o havalı moda markalarından şaşmıyor. Aynı pantolon mu Club Banana'da var? Hiç de aynı değil Kim. Sen de tam bir alışveriş snobu oldun. Olaylar burada başlıyor. Mağazada takılırken Bomi Rockweiler tabii ki ortaya çıkıp Kim'in yeni paçavralarını eleştiriyor. Tam bu anda Smarty Mart'ta çalışan Frugal Looker adında tuhaf bir adam sahneye çıkıyor ve şeytani planını açıklıyor. İnterneti tamamen çökertecek. Tüm dünyadan birer dolar toplanmazsa internet tarihe karışacak. Ve işin kötüsü, Wade bile Kim'le iletişim kuramıyor. Adam sistemi çökertmiş. Bir de üstüne Kim'in yeni pantolon alması da imkansız. Çünkü tüm kasalar kapalı. Yani felaketin böylesi. Kim ve Ron hemen kolları sıvıyor. İlk iş, Frugal Looker'ın o sahte sakalını bıyığını söküp gerçek yüzünü ortaya çıkarmak. Smarty Mart'ların ülke genelindeki yaygınlığını görünce nereden bulacağız şimdi bu adamı diye düşünürken Kim mağazanın veri tabanına sızıyor ve neredeyse yakalanacakken durumu işe başvurmaya geldim diye kurtarıyor. Sonunda adamın Philadelphia'daki mağazada çalıştığını buluyorlar ve hemen annesinin bodrum katına yani Frugal Looker'ın üstüne gidiyorlar. Tabii ki adam hala annesiyle yaşıyor. Frugal Looker tam bir bargain bin kötü adamıymış meğer. Kim ve Ron'u yakalıyor ve klasik kötü adam monoloğu patlatıyor. Tüm interneti tek bir sosisli konservenin barkoduyla çökertiyorum. Bunu nasıl yaptığına hiç girmeyelim. Sonra olaylar iyice çığırından çıkıyor. Kim adamı alt ederken, Ron da rastgele eline geçen bütün konserveleri kapıp kaçıyor, gün kurtuluyor. Sonuç, dünya kurtuldu. Bir başka çılgın bölümde Job Unfair'de Draken geri dönüyor. Bu sefer gözü koca bir hava makinesini çalmakta. Kim yapıyor bu dev makineleri bilmiyorum ama neyse. Draken makineyi test etmek için dev bir gölü içine çekip Kanada'yı fırtınalarla ele geçirmeye kalkışıyor. Neden Kanada diye sorma. Yüksek okuma yazma oranı, müthiş sağlık sistemi, tertemiz şehirler, Draken hepsini kötülük imparatorluğu yapmak istiyor. Vallahi yerini güzel seçmiş. Ama makineyi kontrol etmek o kadar da kolay değil tabii. Kim ve Ron, Draken'ın hava makinesini çaldığı galeriyi araştırırken tam da bir başka hırsızlık anına denk geliyorlar. Kim, Shigo'ya kafa tutuyor ama Shigo kullanım kılavuzunu kaptığı gibi kaçıyor ve Ron her zamanki gibi onun kaçmasına engel olamıyor. Kahramanlarımız favori mekanları Bueno Nacho'da ne olduğunu öğrenince hemen harekete geçiyorlar. Draken'ın Kanada'daki gölleri teker teker çaldığını görünce son kalan göle gitmeye karar veriyorlar. Tabii ki yakalanıyorlar ve yıldırım çubuğuna bağlanıyorlar. Draken dev fırtına makinesini çalıştırırken işler çığırından çıkıyor. Kim makinenin üstüne atlayıp Shigo'yla dövüşüyor, Ron ise Draken'ı oyalayıp önceki hatasını telafi ediyor. Neyse ki tam zamanında makineyi kapatıyorlar ve Kanada'nın üstüne kıyamet kopmadan günü kurtarıyorlar. Middleton'a beklenmedik bir kar fırtınası bastırıyor. Ortalıkta birden mutasyona uğramış dev kardan adamlar dolaşmaya başlıyor. Neyse ki Kim mutant kardan adamlara karşı hızla harekete geçiyor. Ron'un eski yaz kampı yani hem kasaba kurtuluyor hem de dizinin takipçilerine kocaman bir selam çakılmış oluyor. Sırada Kim Possible'ın ilk filmi var, Zaman Karmaşası. Hazır ol çünkü işler bu sefer zamanda yolculukla fena karışacak. Ron'un taşındığı haberini aldığımızda işler cidden tatsızlaşıyor. Üstelik öyle yakına falan da değil, ta Norveç'e gidiyor. Peki şimdi kime suçla mücadelede kim yardım edecek? Ron resmen şehirden ayrılıyor ve umutlar bir anda tükeniyor gibi. Tabii Kim'in içi de burkuluyor. O kadar zamandır yan yanaydık, onsuz ne yapacağım? Ama her 5 dakikada bir aramayı da ihmal etmiyor. Nasıl olsun Kim? Bu sırada Wade'den gelen bir soygun uyarısıyla Kim harekete geçiyor. Ron uzaktan da olsa suçla mücadeleye devam edeceğine söz veriyor. Kim müzeye varınca Monkey Fist'in bazı tarihi eserleri çalmaya çalıştığını görüyor.
Tabii hemen olaya müdahale ediyor. Ama fark etmiyor ki Duff Killigan, Shigo ve Draken da orada. Hepsi gizlice işin içinde. Kötülerin hepsi maymun idolünün bir parçasını çalıyor ve kimi bir lahitin içini hapsedip kaçıyorlar. Laughing Ron'sa her zamanki gibi tam 12 saat gecikmeli olarak ortaya çıkıyor. Müzede çalışanlar ikiliye idolün aslında iki parça olduğunu ve eğer iki parça birleşirse büyük bir kötülüğün ortaya çıkacağını anlatıyor. Kim, Ron'un yerine suç ortağı olarak Monique deniyor. Ama işler hiç umduğu gibi gitmiyor. Bu sırada kötü adamlar ikinci parçayı da ele geçirip bir maymun tapınağında idolü birleştiriyorlar. Tam ritüel başlayacakken Kim yetişiyor ama Monkey Fist parçaları birleştiriyor. Ve Draken'ın bol bol açıkladığı gibi portaldan geçip zamanda kayboluyorlar. Sadece birkaç gün sonra son savaşlarını kaybeden Kim'e gelecekteki Rufus 3000 yaklaşıyor. Ona distopik bir alternatif gelecek gösteriyor. Dr. Draken'ın tüm dünyayı ele geçirdiği karanlık bir gelecek. İşte bu yüzden Rufus 3000 işleri düzeltmek için zamanda geriye gitmek zorunda kalıyor. Ve Kim'e zaman yolculuğu yapabilen bir saat veriyor. Bu arada gelecekteki kötü adam yüce olan diye anılıyor. Yani işler fena karışık. Kötüler de boş durmuyor. Onların planı ise Kim'in kahramanlığa ilk başladığı okul öncesi günlerine gidip minik versiyonlarına bürünmek. Tam bir crash komedisi. Günümüzde ise Ron eski anı defterini karıştırıyor. Dikkatli gözlere küçük bir ilk maskotluk göndermesi bile var. Ama Kim'le birlikte anaokuluna başladıkları güne geldiğinde fotoğraf birden değişiyor. Sınıfta minik kötülerin olduğunu fark ediyor. Shigo hala yetişkin ama geri kalan herkes çocuksu kılıkta Kim'i durdurmaya çalışıyor. Zaman yolculuğu yapan Kim küçük Shigo'yu buluyor ve aralarında bir anaokulu düellosu başlıyor. Küçük Kim ise kreşte kötülerin zorbalığıyla karşılaşıyor, Ron ise cesaret gösterip adaleti sağlıyor ama bu kez de kendisi zorbalığa uğruyor. Sonunda minik Kim tüm okul öncesi kötülere gününü gösteriyor. Büyük Kim ise Shigo'yu alt ediyor. Kötüler portalına kaçarken kahramanlarımız günü kurtarıyor. Sonraki durağımız Kimpossible.com'un ilk kez açıldığı gün. İnsanlar Kim'e acil yardım çağrısı gönderiyor ama kötüler amacında. Yedekte Monkey Fist ise zamanda G'ye gidip kadim goril gücü peşinde. Kim'in moralini değil, bütün dünyayı ezmek niyetinde. Mini Kim ve Minik Ron ilk görevlerinde bir milyarderi kendi güvenlik lazerlerinden kurtarmaya çalışıyor. Kötüler de gizlice arkalarından dolanıyor. Ve evet, burada minicik Rufus var. Ne kadar sevimli ve aynı anda o kadar tuhaf. Aslında milyarder Kim'e ulaşmaya çalışmıyormuş. Yanlışlıkla Team Impossible'a ulaşmak istemiş. Siteyi karıştırmış. Team Impossible. Evet, bu detayı aklında tut. Genç Kim lazerlerden ustaca sıyrılıp sistemi kapatarak ilk görevini başarıyla tamamlıyor. Tabii atıştırmalık olmadan. Tam o anda Monkey Fist dev taş bir goril robotuyla geri dönüyor. Tabii genç Ron korkudan titriyor, malum karşısında bir maymun var. Modern Kim de ortaya çıkıp genç Kim'e yardım ediyor, birlikte dev robot maymuna karşı savaşıyorlar. Bu sırada gelecekten gelen Shigo, bugünkü Shigo'yu kenara çekip zaman maymununu ele geçirmesi gerektiğini söylüyor. Her şey karmakarışık bir hal alırken Rufus 3000 Modern Ron'u da geçmişe getiriyor ve farkında olmadan günü kurtarıyor. Yani yine de günü kurtardık sayılır değil mi? Kim ve Ron, geçmişteki kendilerine gelecek için minik tüyolar veriyorlar. Ron saçını değiştirirse Babe Magnet olacağını bile söylüyor. Ama o şapka ne olacak diyor genç Ron. Boş ver onu. Kötüler tutuklanıyor ama Shigo yine kurnazlık yapıp zaman maymununu çalmayı başarıyor. Kim'in işi henüz bitmedi. Shigo zaman portalından kaçarken Rufus 3000 geri dönüp Supreme One hala dünyayı ele geçirdi diyor. Kim kafası karışık. Ama Draken hapiste. Rufus bombayı patlatıyor. Aslında gelecekte dünyayı ele geçiren Shigo'nun ta kendisi. Ron ve Kim de onu durdurmak için zaman portalına atlıyor. Gelecekte kılık değiştirip gizlice ilerlerken Shigo'nun robotları Kim ve Ron'u yakalayıp tavır düzeltme merkezine gönderiyor. Tabii ki orası eski liseleri. Üstelik Kim'in eski rakibi Bonnie burada soğuk ve gaddar bir öğretmen olmuş. Bonnie, Shigo'nun Draken'ı ezip yanına aldığına dair bir video gösteriyor. Eskiden herkesin küçümsediği bir yan karakterdim diyor Draken. Planlarım aptalca değildi. Neyse ki iki isyancı Kim ve Ron'u kurtarıyor. Gelecekteki Jim ve Tim. Anne babaları bile Shigo'dan kaçıp Ay'a taşınmışlar. Ay'da yaşam kurmuşlar. Ekip direniş üstüne götürülüyor. Burada ilk kez Wade'in gelecekteki kaslı halini görüyorlar. Sonra ekip Shigo'nun kalesine gizlice gelip zaman maymununu çalmaya çalışıyor. Ama önce geleceğin kötülerini atlatmaları gerekiyor. Maymun orduyu geçip sibernetik Duff Killigan'ı da aşıp Shigo'nun taht odasına varıyorlar. Shigo şimdi kaslı Draken'ı Kim ve Ron'un üzerine salıyor. Büyük bir dövüş başlıyor. Geleceğin Monique bile ekibe katılıyor ama direniş zor durumda kalıyor.
Derken Draken klasik kötü plan anlatma hastalığına yenik düşüyor. Shigo'nun Ron'un Norveç'e taşınmasında da parmağı olduğunu öğreniyoruz. Bu da Ron'a gazı veriyor. Draken'ı alt edip kaleyi havaya uçuruyor. Yanlışlıkla zaman maymununu da yok ediyor. Her şey eski haline dönüyor ve Shigo da dev bir uçurumdan aşağı fırlatılıyor. Kim Wade'den gelen acil çağrıyla süper güçlü motor ve motorlarla ilgili bir dizi hırsızlığın olduğunu öğreniyor. Ancak harekete geçmeden önce ailesinin arkadaşlarından birinin tekerlekli sandalyedeki oğlu Felix'le tanışıyor. Kim üçüne de uygun bir etkinlik bulmaya çalışıyor ve devasa bir canavar kamyon yarışına gitmeye karar veriyor. Tabii Motorhead'in sıradaki hedefi de tam burası. Kim Ed'i kovalamaya başlıyor ama bu sefer onu tam olarak durduramıyor. Wade, Kim'e Motorhead'in geçmişini araştırıyor ve öğreniyoruz ki Ed mühendislikten kovulmuş. Nedeni ise inan ya da inanma, ondan mullet saçını kesmesini istemişler. Aslan kükremişken yelesini makasla alamazsın. Cidden bu dizide saçlar niye bu kadar önemli? Kim, Ron ile Felix bir plan yapıyor. Kim'in babasının şirketinde süper motor diye sahte bir motor hazırlıyorlar ve Motorhead'i tuzağa çekiyorlar. Ed tuzağa düşüyor ama dövüşte ekibimizi alt edip sahte motorla kaçıyor. Ama Kim biliyor ki Ed motorun sahte olduğunu anladığında çıldıracak. Ed Ron'u kaçırınca Kim ve Felix hemen harekete geçiyor. Onu kurtarıyorlar ama tam kaçarlarken dev canavar kamyonlarla köşeye sıkışıyorlar. Neyse ki Felix'in süper robotik tekerlekli sandalyesi sayesinde Motorhead'i alt edip dünyayı yine kurtarıyorlar. Motorhead gerçekten çok acayip bir tip. Gizli bir laboratuvar hırsızlık vakasıyla sarsılıyor. Pamboçsa Vortex indüpiyici çalınmış. Hatırlarsan ilk sezonun yeni Ron bölümünde bu aleti Dr. Draken istemişti. Yani bu işin altına yine onun çıkması sürpriz değil. Kesinlikle öyle. Draken yeni Pan-Dimensional Vortex Inducer'la lazer topunu hazırlamış ama asıl telaşı televizyonuna kablo çektirmek. Kablo teknisyenini aceleye getirince lazer ve kablo bağlantılarını karıştırıyor. Sonuç hep birlikte lazerle TV'ye çekiliyorlar. Kim gelir Draken, lazeri ateşler ve herkes kendini bir anda televizyonun içinde bulur. Bölüm boyunca kanaldan kanala zıplayıp her dünyada başlarına ne gelirse çekiyorlar. Sonunda Kim ve Ron TV'den çıkmayı başarırken Draken'la Shigo kumandayla kanallar arasında kayboluyor. Burada hafifçe Fairly OddParents'ın efsane Channel Chasers bölümüne selam çakmadan geçmek olmazdı. Bir sonraki bölümde ise eskiye dönüp bir detayın ödününü alıyoruz. Hani A Stitch in Time filminde Kim'in kurtardığı milyarder aslında Team Impossible'ı aramıştı ya. İşte o takım sonunda ortaya çıkıyor. Team Impossible adlı bölümde Kim'e kahramanlık günlerinin sona erdiğini, çünkü onlar gibi kahramanların bu işten para kazandığını söylüyorlar. Meğer o milyarderin yaptığı küçük yazım hatası Team Impossible'ın yıllarca zarar etmesine sebep olmuş. Kim'den dünyayı kurtarma işini derhal bırakmasını istiyorlar ve tavandan fırlayıp gidiyorlar. Kim ve Ron'un bütün ulaşım ağlarını, cihazlarını ellerinden alıyorlar. Wade yardım etmeye kalkınca Team Impossible anında karşı hackle Wade'in sistemini patlatıyor. Ama neyse ki Wade son anda onların yerini bulup Kim'e gözyaşlarıyla söylüyor. Kim ve Ron Team Impossible'ın gizli karargahına sızıyor. Eşitlik sağlamak için bu kez bizzat Wade hem de gerçek haliyle karargaha dalıp lazer savunmasını devreye sokuyor. Kim Team Impossible'ı kurtarıp haddini bildiriyor ve bölüm Bueno Nacho'da taco ziyafetiyle sona eriyor. Küçük bir easter egg de bırakalım. Team Impossible'ın kostümleri eski X-Men'in mavi sarı takımlarına aşırı benziyor. Çizgi roman geekleri için küçük bir armağan. Yeni sezonun ilk bölümünde artık Kim ve Ron sevgili olunca Ron'un aklına büyük bir kurt kapanı düşüyor. Ya Kim beni terk ederse? Sonuç, diğer amigo kızlar sporcularla çıkıyor diye Ron, Kim'in desteğiyle futbolcu olmaya karar veriyor. Tabii işler Kim'in süper savaş kostümünü Dementor'un çalmasıyla karışıyor. Ama Kim kostümü tersine çevirip Dementor'a oyun oynatıyor. Sonuç, kostüm onun isteklerine uymuyor ama Ron hala takımda. Üstüne pas atmaktan çok koşmakta bir efsane. Mad Dogs and Aliens bölümünde Ron'un futbol kariyeri maskotluğa veda etmesiyle sonuçlanıyor ve maskotluk Kim'in yaramaz kardeşlerine devrediliyor. O sırada Draken hapiste Frugal Looker'la dama oynarken ansızın ortaya çıkan yeşil bir ışıkla kaçırılıyor. Tabii herkes Shigo'yu suçluyor ama o bu kez işin içinde değilim diyor. Draken bu sefer galaksiler arası bir maceranın ortasında. Uzaylı Warmonga'nın karşısına çıkıyor ve mavi tenini kullanıp kendisini Büyük Mavi ilan ederek tüm uzaylı silahlarını üzerine topluyor. Tabii uzaylıların dünyayı fethetme planlarını öğrenince eski düşmanlar yine ortak düşmana karşı savaşıyor. Kim, Draken'in dünyanın oksijenini çekme planını bozup cihazı yok ediyor. Temel Kim Possible işi ne diyelim?
Ve işte Kim Possible'da büyük final. Kim sonunda liseden mezun oluyor ama Ron'un hakkında koca bir soru. Üniversiteye gidince ilişkileri bitecek mi? KP ne olacak? Sanırım biraz panikledim derken Felix tekrar ortaya çıkıyor ve sınıfın birincisi seçiliyor. Herkes son gün okuldan çıkarken Kim Ron'u dünyanın sonu değil ya diye teselli ediyor. Ama galiba gerçekten dünyanın sonu gelmek üzere. Kim ailesiyle mezuniyet törenine giderken dev bir uzay gemisi evlerinin üstüne iniyor. Kim konuşma yaparken uzaylılar onu kaçırıyor. Ron'sa yerde kalıyor. Meğerse Draken de kaçırılmış. Hatta Draken'in başı da dertte çünkü başarısız bir deney yüzünden boynunda çiçekler açıyor. Dizide bu tip şeyleri sorgulama, kabul et. Ron ve Dr. Possible hemen bir roket inşa edip Kim'i kurtarmaya karar veriyorlar. Bu sırada Kim ve Draken'in boynundan çıkan mutant çiçek sayesinde uzay gemisinin hücresinden kaçıyor. Yardıma Shigo bile katılıyor. Evet, yanlış duymadın. Shigo! Ron ve Shigo gizlice uzay gemisine sızıyorlar. Kim ve Draken'le buluşuyorlar. Ve inanmayanlara duyurulur. Draken ve Shigo neredeyse birbirine sarılıyor. Kötüler de bazen yumuşayabiliyormuş demek ki. Bu arada Rufus, geminin kapatma tuşunu buluyor. Ve dev gemi hızla dünyaya düşmeye başlıyor. Takım hemen kaçış kapsüllerine atlayıp kurtuluyor. Ama peşlerinde hala uzaylılar var. Draken bu defa dünyayı ele geçirmek değil, kurtarmak için bir plan yapıyor. Gerçekten değişiyor mu yoksa? Kim ve Ron uzaylıların robot ordusunu oyalarken, Draken ve Shigo, Draken'e çiçek açtıran icadı ele geçiriyor. O sırada Draken çiçekleri komuta ederek robot savaş gemilerini bir bir yok ediyor. Uzaylılar yakalanıyor ama hemen kaçıp Kim'i tekrar ele geçiriyorlar. Tam her şey bitti derken, Ron sezon 1'de kazandığı Monkey Kung Fu gücünü kullanıp tüm uzaylıları patlatıp gemilerini yok ediyor. Sonunda Kim ve Ron mezun oluyor. Draken şeref madalyası alıyor. Evet, yanlış duymadın. Ve dizinin finalinde Kim ve Ron yıldızlara karşı motosikletle gidip o ikonik öpücükle mutlu sona ulaşıyor. Ne güzel final.